Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta bugün değerli doktorumuz, kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı doçent doktor Nilay Karaca ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Hocam hemen ilk soruyla başlıyorum. Çocuk sahibi olamayan çiftler ne zaman tüp bebek tedavisine yönlendirilmelidir? Şimdi bu çok geniş ve uzun bir soru ama tabii ki bizim için çok belli başlı basit kriterler var. Burada bir kadının yani bir çiftin doğurganlığındaki en önemli faktör kadının yaşı. O yüzden de kadın yaşına göre aslında karar vermek en mantıklısı. Eğer kadın ileri yaştaysa tabii ki bu süreyi daha kısa tutmak lazım. Ama genel olarak klasik tedavilerle hala bir gebelik elde edemediğimiz ve özellikle de 4-5 yıldan uzun bir evlilik süreleri olan 35 yaş altındaki bir kadınsa o zaman tabii ki belki tüp bebek seçeneği düşünülebilir. Ama genellikle 35 yaş ve üstü kadınlarda daha çok süreyi biraz daha kısa tutmaya gayret ederiz. Çünkü bir yaş faktörü ortaya çıkacağından dolayı tüp bebekte yapılacak işlemlerin başarı şansı da azalabilir. Çünkü halk arasında şöyle bir şey var. Ya çocuğumuz olmasa bile tüp bebek yaparız olur. Hayır efendim, olmuyor yani. Çünkü orada da yaşla birlikte azalan bir başarı şansı vardır. O yüzden bunu çifte göre karar vermek en mantıklısı. Ben de tam da öyle bir soru soracaktım. Tüp bebek tedavisine başarıyı neler etkiler? Yani burada yapılan bütün bilimsel çalışmalarda bilinen bir gerçek var. Tüp bebek tedavisi adı altında bir çiftin canlı doğuma ulaşma olasılığını etkileyen en önemli faktör kadın yaşına bağlı yumurta faktörüdür. İşte pek çok şeyler duyabilirsiniz. İşte yumurta rezervin azlığı, yokluğu, işte daha sonra yapılmış bir sürü çalışmalar, denemeler. Bunların hepsinden daha önemli şey tüp bebekte başarı şansını etkileyen en önemli faktör kadın yaşı. Bunun altındaki diğer faktörlere geldiğimizde de tabii ki erkeğe ait bir takım faktörler olabilir. Onlar da özellikle sperm sayılarının ve hareketlerinin azlığı. Aynı zamanda evlilik süresi de aslında tüp bebekteki bu başarı şansında etkili olabilir. Yani 10 yıldır çocuk istemek için uğraşan bir çiftle 3 yıllık bir çocuk isteği olan bir çiftte elde edeceğiniz başarı şansı biraz daha düşük olabilir. Bu tabii ki çok faktörlü bir olay. Pek çok faktörün etkisi var. Ama en önemlisi tabii kadın yaşı diyebiliriz burada da. Yaştan çok bahsettik hocam. Peki ileri yaşlarda hani oldu ki o dönemlerde istemeye başladılar. İleri yaşlarda başarı oranı ne? Şimdi burada tabii ileri yaşta şöyle diyebiliriz. Örneğin 35 yaş altındaki bir kadının 4 tane yumurtasından bir tanesinden bir canlı doğum elde ederken bu oran 42 yaş ve üzerine çıktığında yaklaşık 20 tane yumurtasından bir tanesine denk gelmektedir. Dolayısıyla özellikle 38'den sonra bu oranlar giderek azalmaktadır. Yani elde edilen yumurta sayısıyla tüp bebekte, tabi burada tüp bebek yöntemini herkesin 3 aşağı 5 yukarı bildiğini varsayarak konuşuyorum. Önce bir yumurta topluyoruz biz tüp bebekte. Sonrasında işlem yapıp bir bebek oluşturup anne rahmine bırakıyoruz. Dolayısıyla da burada elde edilen yumurta sayısı direkt tüp bebekte elde edilen başarı şansıyla orantılı. Fakat şu bir gerçek ki bir canlı doğuma ulaşmada 35 yaş altı kadınlarda 4 yumurtada bunu elde eder iken 42 yaş ve üzerindeki hanımlarda 20 yumurtada 1'e denk gelmektedir. Fakat sorun şu, şunu bilmiyoruz. Bu elde edeceğimiz sağlıklı yumurta o 20 yumurtada ilk alacağımız yumurta mıdır? 5. alacağımız yumurta mıdır? 20. alacağımız yumurta mıdır? Onu bilemiyoruz tabii ki. Dolayısıyla da genel oranlar bu şekildedir. Evet. Hocam peki şöyle bir soru soracağım. Azospermi erkekler baba olabilir mi? Şimdi tabii yani belki bundan 20-30 yıl önce bu soru sorulsaydı yok, ya gidin evde kendi hayatınıza bakın belki denilebilirdi. Ama şu anda tüp bebek laboratuvarındaki başarı oranları gerçekten çok yüksek. Ülkemizdeki bu oranlar daha iyi. Avrupa ve Amerika ülkelerine göre gerçekten bu bağlamda azospermide önemli olan erkeğin testisindeki
hücrelerin üretim yapabiliyor olma kapasiteleri. Eğer burada, çünkü onun bir takım çeşitleri var. Bazen hormonal nedenlerle aslında orada hücre üretiliyordur, vardır. Fakat dışarıya çıkamıyordur, bu olabilir. Ya da biz bütün sistem aktif olsa bile hormonal olarak orada üretilen bir hücre olmayabilir. Şimdi azospermide eğer hücre üretimi varsa tabii ki çok kolay gebelik elde edebiliriz tüp bebekte. Nasıl? Tıpkı kadının yumurtasını nasıl ameliyatla girip alıyorsak erkeğin testisinden de girip hücre dokusunu alıp gayet güzel bebek oluşturup sağlıklı bir çocuğa kavuşturabiliriz çiftleri. Ama eğer testis dokusunda, yani erkeğin yumurta dokusunda üretim yok ise o zaman tabii başarı oranları hastadan hastaya değişmekle beraber biraz daha az olabilir. Yine de burada en önemli faktörlerden bir tanesi de bu şekilde üretim olmayan testislerde erkekteki genetik bir problemin var olup olmaması. Bunlar tabii ki oradan elde edecek hücre sayısını etkileyecektir. Dolayısıyla da diğer bir şekilde de embriyo gelişimini, yani bebek oluşumunu olumsuz etkileyecektir. Evet. Hocam çok bilinen bir hastalık var, polikistik over sendromu. Bu polikistik over sendromunda doğal yolla bebek sahibi olabilmelerinde bir engel var mı? Bu tabii polikistik over sendromu günlerce konuşulabilecek, bizim de tıpta kongreler düzenlediğimiz tek bir hastalık diyebiliriz. Ama çok geniş yelpazeli bir hastalık. Aslında polikistik over adı over olmasına rağmen genel bir rahatsızlıktır. Yani bir kadının metabolik bir problemlerini de içeren bir rahatsızlıktır. O yüzden bu kadınlara bütüncül olarak bakmak lazım. Yani ben kadın doğumcu olarak bana geldi, yumurtalıklarını polikistik gördüm. Evet, hemen bu yönden tedavi edeyim değil. Bunların metabolik olarak işte kardiyovasküler açıdan değerlendirilmesi, obezite yönünden değerlendirilmesi, diyabet yönünden değerlendirilmesi çok çok önemlidir. Örneğin 45 yaşında diyabetik bir kadın varsa belki biz bunu o kadının 25-30'lu yaşlarında polikistik over olarak tanı koyabilir isek ve bunun ileriki hayatında gerçekten ona bazı önerilerde bulunabilir isek o yaşta olacak hastalıklarının önüne geçmiş olabiliriz. Bu çok önemli bir şey. O yüzden de polikistik over hastalarında çok iyi incelemek lazım. Çok küçük bir ilaç vererek ya da basit bir egzersiz önererek bile hasta gebe kalabilir. Ya da spektrumun en ucunda tüp bebekle bile çok fazla uğraşı sağlayabiliriz. Çünkü onların gerçekten tüp bebekleri de çok bir ince ayar isteyen bir sistemdir. Aşırı yumurtalık cevapları olduğu için kadının sağlığını etkileyebilecek sonuçlarla karşımızda olabilir tüp bebeği. Çok dikkatli olmak lazım. Ama o sorunuzun tek cevabı evet, tabii ki tüp bebek dışı yöntemlerle de çok kolay bir şekilde gebelik doğal yollarla da gebe kalabilir. Evet, çok kalabilir. basit bir şekilde Başka kalabilir. bir faktör yoksa, bir ağır erkek faktörü ya da bir tüplerinde bir problem yoksa. Hocam peki taze embriyo mu yoksa dondurulmuş embriyo mu daha avantajlıdır? Şimdi tabii bu konuda da aslında son yıllarda biraz daha çalışmalar dondurulmuş embriyo transferine doğru kayma yönünde. Ama bu tamamen bizde bireysel olarak karar vermeyi gerektiren bir durum. Yani bir genelleme yapmak çok çok zor. Fakat burada şu bilinmesi gerekir. Dondurulmuş, çözülmüş embriyoların taze embriyolarla elde edilen gebelik şansları birbirinden farklı değildir. Çünkü hastalarımız bazen soruyorlar. Şimdi bu embriyoyu donduracağız ya, onun kalitesi düşecek mi? Hayır, böyle bir şey yok. Bu ikisinin doğurganlık açısından şansları hemen hemen birbirine eşittir. Fakat bir de şunu bazen ben söylüyorum hastalara. Bir embriyo dondurma çözme olayı müdahaleden karşılaştıktan sonra eğer sağlıklı bir şekilde bizim elimize tekrar ulaşabiliyorsa sanki bazı şeyleri ispat etmiş niteliğinde kabul ediyoruz bunu diyoruz. Dolayısıyla da hani korkmayın, dondurulmuş embriyolarınızla da gebelik şansınız oldukça yüksek olabilir diyoruz. Fakat bazı hastalarda tabii ki o çifte göre taze transfer yapmak daha da doğru olabilir dondurma yerine.
Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok değerli bilgiler verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. 8'de Sağlık'ta bugün çok değerli doktorumuz, kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Doçent Doktor Nilay Karaca ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.